Tayland'ın bu muhteşem adası Koh Chang'a hoş geldiniz. Tayce'de Fil Adası anlamına gelen bu güzel ada benim şu ana kadar Tayland'da en beğendiğim 5 adadan bir tanesi oldu. Şu ana kadar Tayland'daki en uygun bütçeli kahve içtiğimiz kafe olmuş diyebilirim. Böyle devasa bir tatil köyündeyiz. 2 kişi 80 dolara falan böyle bir yerde kalıyoruz. Acılı, çili soslu, kalamar cipsi, ızgara karidesli, deniz mahsulü soslu cips. Bunun adı Baby Pineapple. Yani bebek ananası. Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Tayland Koh Chang Adası gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hold it in your hand, standing on a shipwreck, finding peace of land. Oh, that's what dreams are made of. Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun. Biz hangi adadaydık Burçin? Artık isimlerini Koh Chang Adası'ndan herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım her şey harika geçiyordur. Biz önceki bölümde bu adaya nasıl geldiğimi size anlattığım için anlatmayacağım. Ama şu ana kadar bu adaya dair bir hızlı yorumumu yapayım. Videoyu da sonuna kadar izleyince göreceksiniz. Müthiş bir yerdeyiz. El değmemiş, o turistlerin karmaşasının olmadığı ve en güzeli kötü kokmayan, oldukça da hoşumuza giden restoranlardan ortamına kadar beğendiğimiz bir ada burası. Tayce'de Fil Adası anlamına gelen bu güzel ada benim şu ana kadar Tayland'da en beğendiğim 5 adadan bir tanesi oldu. Ve o kadar güzel bir yerde kalıyoruz ki sizlere hem oteli göstereceğim hem adayı gezdireceğim. Hani bu kısmı görmenizi mutlaka istiyorum çünkü böyle devasa bir tatil köyündeyiz ve kişi başı 30-40 dolar ödeyerek nasıl bir yerde kaldığımızı görmenizi istiyorum. Ve aynı zamanda oteli gezdikten sonra neler yapıyoruz, nereleri görüyoruz size onu anlatacağım. O yüzden hanımlar beyler bugün sizlere harika bir bölümle bu güzel adayı ve adaları anlatıp Tayland'daki bu güzel coğrafyayı birlikte inşallah şahitlik ederek günün keyfini çıkaracağız. O yüzden sizlere iyi seyirler, bana da harika bir Tayland Koh Chang Adası gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Yüzlerce adası olan bu coğrafyada tabii ki gideceğiniz yeri bilmediğiniz zaman ikilemler yaşayabiliyorsunuz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü buraya insanlar gelirken ya muhteşem o filmlerde ya da belgesellerdeki çılgın gece hayatı, doğa ikileminde kalıyorlar ya da bizim gibi nereye gideceğinizi biliyorsanız birazcık daha dengeli plan yapabiliyorsunuz. Bunu neden söylüyorum? Bu adada çılgın gece hayatı yok. Bu adada muhteşem bir turist kalabalığı yok. Bu ada oldukça sakin, keyifli bir ada. Böyle bir yerde kalıyoruz. Bizim aslında ana kaldığımız yer şurası. Bu yoldan buraya geçiyorsun. Havuzların olduğu biraz daha pahalı olan otelin giriş kısmında sizi şu şekilde devasa kapılar karşılıyor. Harika palmiye, kokonat ağaçları da zaten eşlik ediyor. Bunu nerede görse insan mutlu oluyor. Ve ilginç bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi otele girerken ne kadar çekebiliriz bilmiyorum. Bazen çekilmesini istemiyorlar. Çok uygun demiştim ya böyle yerler. Yani hala günümüzde bile buranın en yoğun döneminde bile 2 kişi 80 dolara falan böyle bir yerde kalıyoruz. Kahvaltı dahil. Düşük sezonda gelseniz 60 dolara 50 dolara bile yer bulabiliyorsunuz. Hadi girelim içeriye. Bakın böyle 10 metrelik dev bir kapıların olduğu yer yapmışlar. Burada sizi resepsiyon kısmı karşılıyor. Sol tarafta küçük bir savadika kafesi var. Buranın kahveleri falan da güzel. Ve yaklaşık 3 dolara falan bir güzel kahve içebiliyorsunuz. Burası da restoranın bugünkü promosyonlarını gösterdikleri bir yer. Mesela şöyle bir seti 1000 bahta, şöyle bir seti 599 bahta yiyebiliyorsunuz. Yeme içme konusunda hiç sıkıntı yok bu adada. İtalyan restoranlarından, balık restoranlarından ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Hani beklediklerimizin çok üstündeydi ve burası bildiğim kadarıyla zaten Tayland'ın en büyük 4. adası. Bu konuda da hiç sıkıntı yaşamazsınız ve geldiğimiz yer, işte havuzlar şurada başlıyor. Buna değinmeden geçmek istemiyorum. Çünkü hani bizde Türkiye'de ne vardır? Bir otele gittiğimizde mini bardan su alırken bile düşünürüz değil mi? Çünkü çarpı 10'dur vesaire. Bak Tayland'da bu kültür yok. Dışarıda neredeyse neyse fiyat otelde de o oluyor. Örneğin bakın burada bir masaj yeri var. Havuza giderken dikkatimi çekti. Değinmek istiyorum. Bak Tayland masajı 300 bahtmış 60 dakikası. Bu dışarıda da 300 baht. O yüzden bu konuda adamlar hiç turistleri böyle illallah ettirmiyorlar.
Bence bizim de bu konuda birazcık örnek almamız gerekiyor. Türkiye'de bir mini barı açtığında otel odası kadar para ödüyorsun çünkü hiç hoş şeyler değil bunlar. Şimdi bakın ne kadar güzel bir yere geldik. Hava da biraz kırıldı, sıcak geçti. Bakın dostlar, burada yaklaşık 50 metrelik bir havuz görüyorsunuz. Bu sene gördüğümüz en uzun havuz olabilir değil mi? Gerçekten yani malzemeden hiç çalmamışlar. Burası da bir tık daha pahalı olan odalardı. Havuz manzaralı, denize sıfır diye geçiyor. Ama yine aynı otelin içerisinde sadece bir yol var. Şöyle plaja doğru gidelim. To you was a no-show, even though I never thought so. I never knew you were with someone new. Memories, scenes in slow-mo, like I was born with a GoPro. I never knew you were with someone new. There are things that I can't ignore. Let go, let go. Ya bak oradan direkt yürüyerek 3-4 dakikada geldiğimiz yerin güzelliğine bakın. Burası da restoran kısmı. Hani bu bölümde biraz böyle kaldığım yerleri de görmenizi istiyorum ki güzel yerlerde oldukça uygun fiyata kalınabiliyormuş. Da siz de canlı canlı görüp belki plan yapmak istersiniz. O yüzden bu kaldığımız yerleri bu adalardaki diğer en düşük bütçeliden en pahalısına kadar ben açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Denize geldik. Bugün şansımıza deniz çekilmemiş. Artık dolunay zamanı geçiyor. Yani bu gelgitler oluyor ve bildiğiniz 50 metre kadar deniz çekildiğinde yürüyebiliyorsunuz ve odadan çıkıp böyle bir plaja gelebiliyorsunuz. Ne kadar güzel şık yapmışlar. Burada bu kutlama mı var diyeceğim. Daha yemek yediğiniz restoran kısmının masalarından bir tanesi. Böyle süslemişler. Denizi böyle çok güzel değil. İtiraf edeyim. Yani bizim denizlerimizin yanından bile geçemez ama burada koylara gitmek gerekiyor. Adalara gitmek gerekiyor daha doğrusu. Tekne turlarında katılırız. Böyle resip dalışları falan yapabiliyorsun. Ama tesis çok güzeldi. Mistakes, but I'm way too weak now, crawling on all fours, searching for something to keep me from going crazy. But I'm way too deep now, I can't remember. Bir şeyi göstermeyi unuttum. Şurada bir salıncak var, görüyor musunuz? Ağacın hemen dalına koymuşlar ya. İşte sular o kadar çok çekiliyor ki normalde burada sallanabiliyorsunuz. Ve böyle çok güzel ağaçlar denize doğru yatmış bir şekilde. Mesela bunlar ne ağacı hiçbir fikrim yok. Palamut ağacı galiba. Kim bilecek Burçin? Bizden başka kim bilecek? O yüzden böyle çok güzel bir aslında plaj kısmı da var. Güneş de çok güzel batıyor buradan. Ama bugün biz adanın diğer tarafına gideceğiz. Size yine ben manzaraları gösteririm. Su o kadar fazla gelmiş ki normalde 3 basamağı da geçmiş. Evet, normalde şu aşağıda yürüyebiliyorsun. O yüzden buranın böyle bir tabiatı, coğrafyası vardı. Otelimiz de gayet güzeldi. Ya şu kokonat ağaçlarının, palmiye ağaçlarının olduğu yer ne kadar kötü olabilir ki? İnsan şunu gördüğünde bile böyle bir tropikal bir yerde olduğunu hissedip gülümsemeye başlıyorsunuz. Daha güzeli sizlerin olsun. Biz bu kadar görüp anlatabiliyoruz. İnşallah rehberde olacak size bu videoda. Hadi motora bineceğiz şimdi. Adanın güney tarafına gideceğiz. Bakın şu anda biz Tayland'ın güneydoğusunda Kamboçya sınırının hemen şuradaki adalar topluluğundayız. Trat eyaleti diye geçiyor burası. Ve adamız ya yukarıdan file benzediğini de söyledikleri için Kochang dendiğini söyleniyor. Çünkü Chang fil demek Tayce'de ama alakası yok. Filler adası olduğu için aslında meşhurmuş. Hortumuna benziyor bak şu. Şurası mı? Evet, kafasına Birazcık andırıyor mu? filin kafası ve hortumuna benziyor. Biz bak bu adanın batı kısmının tam ortasındayız şu anda ve geçenki videolarda şuraları gezdirmiştim ben size. Şimdi buralara doğru, aşağıya doğru gideceğiz. Şurada yüzen köyler var. Bang Bao diye. Oraya doğru çok güzel, aynı zamanda tabiat da göreceğiz. Manzaralara doyarak bir yolculuğumuz olacak inşallah. Hadi gidelim motora binip yolculuğumuza başlatalım. Evet, motorumuz bu. 300 baht verdik. Bunu kiraladık. Böyle 2 tane de kask verdi bize. İçine de 1-2 litre benzin koydular. Onun da parasını sizden alıyorlar ama sorun yok. Her şey burada aynı yerden oluyor. Onu anlatmıştım önceki bölümde. Mesela burada hiç ehliyet sormadı. Direkt kapora verdim $100 civarı. Bir de 1000 baht, yaklaşık 4000 baht. Aman dedi motoruma, bir de kadın biraz pimpirikliydi. Çok dikkat edin dedi ve motoru aldık çıktık. O yüzden bu odada mesela hiç ehliyetin bile sorulmaması ilginç. Ama mutlaka kask takın çünkü polis de var diyor.
Bakalım yolda başımıza ne gelecek? Hep beraber görürüz. Allah'tan çok uzak yerler değil. Tabii ki her zaman kas takmak lazım. Buralarda aman diyeyim. Dikkat edin dostlar. Yolcudur Abbas, bağlasam durmaz. Hadi bakalım maceramıza. Hazırsak yollar bizi bekler. Hadi bakalım. Gel. Emanetsin sen sonuçta. Bir şey olur falan. Ha. Aferin kuzuma. Hazırız. Trying to figure this all out for myself. All the games that you played, I'm feeling numb to the pain. I don't need you or anybody else. I'm done waiting for your love to come home. You got me feeling so dumb, stupid in love. When you go, just say so. I'm done waiting for your love to come home. You got me feeling so dumb. Şimdi çok güzel bir gözetleme noktasındayız. Manzara izleme noktasındayız. Karşıda küçük küçük adaları görüyorsunuz. Ama onlar hani böyle çok güzel, muhteşem dalmak için, gidip böyle bir şeyler keşfetmek için değil. Çok bir olayı yokmuş. İsimlerini de şurada yazmışlar. Koh, Tayce'de ada demek. O yüzden her şeyin başında Koh görürsünüz. Ama en güzel yanlarından bir tanesi ne biliyor musunuz? Şuranın güzelliğine bak. Yani resmen bir ormanın üstünden harika bir manzara izliyorsunuz. Yeşili çok beğendim buranın. Devasa şöyle yaprakları olan ağaçlar görüyorsun. Bir tarafta böyle sarmaşıklar göğe doğru tırmanmaya çalışıyorlar. O kadar sıkı ki zaten adanın %70'i yağmur ormanıymış. Yol yok. Bir tek yol az önce gösterdiğim yol, zaten başka yapamamışlar. O yüzden tabiat konusunda yine söylüyorum. Hep bunu görüyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Şimdi buradan şöyle gidip biraz manzara izleriz. Sonra yolumuza devam ederiz. Şimdi çok güzel yerlerden geçeceğiz. Şu yokuşlara bakın. Allah Allah Allah. Çok güzel yollar yalnız. Ormanın içinden şu an yol alıyoruz. Baksanıza. Ne güzel ağaçlar var. Çok güzelmiş ya gerçekten. Bu tarafı motorla biz de ilk defa geziyoruz. Hadi çıkar mısın? Baksana resmen güneş ışığı gelmiyor. O kadar sık. Artık inişe doğru geçtik inşallah. Ama o kadar dik ki hani Allah'a şükür yağmur yağmadı. Hani yağmur yağsa çok sıkıntı gerçekten. Böyle ineceğiz yavaş yavaş. Bu yolu hatırladım. Burası çok keskin. Çünkü biz buraya limandan gelmiştik. Bu yolu kullanmıştık ilk gün taksilerle. I heard laughter, I heard music. I thought, baby, there's no way we could ever lose it. There's no way we could ever break or bruise it. But you threw it on the ground. A part of you is always standing in the... Şu yolun açıldığı yere baksanız ya. Denizde resmen bütünleşiyor. Çok güzel bir yere geldik. Dik. Evet. Bakar mısın şu dikliğe Burçin? Şu an 2 freni de sıkıyorum. Allah 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 Allah. Vallahi şu an biz de çok bilmiyoruz. Tabiri caizse kaybola keşfetmeye çalışıyoruz. Şöyle bir deniz kenarı bir yere geldik. Ama bunun da keyfi başka biliyor musunuz? Yani illa bir plan, illa bir proje, illa bir kafanda bir rota olmasına gerek yok bazen gezerken. Böyle gezmekte insanı daha özgür hissettiriyor. Bak bir yere çıktık bakalım. Hayır olsun. Oo, oralarda güzelmiş. Oksana. Sağ tarafta bu geldiğimiz yerin ismi Lonely Beach. 5 dakikada geldik. Dağları, tepeleri açtık. Bak ne güzel bir yere geldik. Göstermek istiyorum. Şöyle dağın arkasından buraya gelmiş olduk şu tepeyi aşarak. Böyle yemyeşil bir orman ve yine önünde çok güzel bir plaj var. Burada ama çok fazla tesisleşme yok. Daha sakin, daha salaş yerler var. Birazdan yağmur gelecek sanırım. Dedim ya hava çok güzel. Hep böyle yazı yaşıyoruz diye. Yani ağzımı açtım, eli kulağında. Hayır olsun. Ya çok ilginç bir şey anlatayım size. Şimdi yağmur geliyor. Böyle kendimizi klimalı bir kafeye soktuk. 50 metre ilerideydi. Camiye geçince sağda. Bir kahve, americano, bir de soda su. 80 baht.
$2,5. Şu ana kadar Tayland'daki en uygun bütçeli kahve içtiğimiz kafe olmuş diyebilirim. Böyle küçücük bir yere sığındık. Tabii özel demleme kahveler falan da yapıyor. Arkadaş uyuyordu, biz uyandık gibi oldu ama burada biraz insanlar rahat oldukları için yata yata, yayıla yayıla çalışıyorlar. Burada bir kahve içeriz, ben biraz drone uçururum. İnşallah yağmuru da hafif atlatıp yolumuza devam ederiz. Yani günlerdir buralardayız. Bir dedik çekim yapalım. Yağmur başladı. Gerçekten artık göz mü, nazar mı yoksa doğanın elindeki artık değişmez gerçek mi? Ne derseniz deyin. Biraz şanssızlık yaşıyoruz. O yüzden bu yağmurun altında bir şekilde gezip çekeceğiz artık. Bunun da keyfi başka olur. Şimdi köylerden birine geldik. Burada insanlar kazıkların üstünde yaşıyorlar. Köyler kurmuşlar ve ünlü bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Bir 10 dakikaya inşallah sağ salim varırız. Her yerde turizm var. Bakın buralara biz de ilk defa geliyoruz. Yani Tayland'da şu turizm olayı çok iyi. Konaklamasından, restoranından, marketinden, acentesinden her şeye ulaşabiliyorsun. Burada bile bak bir dünya yolun üstünde mekan görüyorsunuz. O felaket geliyor. Yağmuru gördüm. Dur çabuk durma. Bakın resmen buna shower diyorlar. Yani duş etkisi. Yağmurun geldiğini görüyorsunuz. Anında şuraya döndük ve 1 dakika içinde durum bu oldu. Aynısını daha önceki Tayland gezimde yaşamış. 45 gün motor kazasından dolayı hastaneye gitmiştim. Birebir aynı sahneyi yaşadım. Çok korktum. O yüzden bir şekilde buraya sığındık şimdi. Yağmur dinliyoruz. Ama hepsinin de ayrı bir güzelliği var. Bak şimdi bir yere sığındık. Çok güzel bir şurada havuz var. Harika tropikal ağaçlar var. Böyle yağmur aradan süzülüp gidiyor. Bunun da huzuru güzel. Bundan da keyif almak lazım. Hepsinin yeri ayrı. Gündüz olsaydı geceyi özlerdik. Hep yağmurlu olsaydı. İşte Güneşi buna, özlerdik. güneşi. O yüzden buna seyahat etmenin mutluluğu, saçmalama duygusu deniyor. Olsun. Her şeye rağmen şükürler olsun. Bence çok fena geliyor bu defa. Çok fena geliyor. Şimdi yağmurun dinmesini beklerken gönül salep, oralet, çay arıyor böyle romantik bir ambiyansta ama yok tabii ki buralarda. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bir gün Tayland'a gelirseniz bak şu marka var ya Singa. Bu aslında bira markası ama aynı zamanda bunların sodaları da var. Reklam falan değil. Yani bu markanın kalkıp da bana sponsor olacak hali de yok. Sadece öneri amacıyla söylüyorum. Sodaları da çok güzel olur. Böyle satarlar. Aklınızda bulunsun. Oturduk. Yağmuru izliyoruz. Yapacak bir şey yok. Yağmur artık dinmeye başladı. Birazdan güneş çıkar. Yollar bakın biraz kuruyor. Biraz ıslak. Bir 15 dakikaya hiçbir şey kalmaz. Böyle köylerin içerisinden gezerken empati yapmayı çok severim. Düşünsenize o tatil köylerinde çalışan o güler yüzlü Tay insanları aslında böyle tenekeden evlerde yaşıyorlar ne yazık ki. Böyle derme çatma, tabiri caizse hani tam teneke diyebileceğimiz birçok Tayland'da insanın evlerini görüyorsunuz ve sorgulamıyorlar mesela. Çok ilginç. Hani Budizmin de tabii etkisi var. Kral yönettiği için onu eleştiremiyorlar. O kısmı zaten bir şey demiyorum. Ama mutlulukları o kadar ilginç ki yani ben iddia ediyorum ya ben böyle bir yerde yaşasam, orada da bir zenginlik olsa, çalışıyor olsam bana batar ya, mutlu olamazdım. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum, yorumu sizler de yapın. Siz de kendinizce değerlendirebilirsiniz ama çok mutlular ve bu kadar yoksulluğa rağmen bu mutluluğunu çok kıskanıyorum. En çok da hep dediğim buralarda size neydi? Bu insanların gelip artık psikologlar mı, öğretmenler mi hangi alandaysa analiz edilmesi lazım. Neden bu kadar mutlular diye buna rağmen. Şimdi bir 10 dakikalık yolumuz var. Yine böyle ormanın içerisinden güzel bir liman kasabasına gideceğiz. For love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. Ünlü Bang Bao köyüne hoş geldiniz hanımlar beyler. Böyle şuradan girişimizi yaptık. Köy ileride başlayacak. Birazdan göstereceğim ama size nerede olduğumuzu şöyle bir harita üstünden de göstermek istiyorum. Bakın burası Koh Chang. Şurası Koh Mak Adası. Burası da Koh Kut Adası. Biz buradan buraya sürat motorlarıyla gelmiştik. Bang Bao limanına. Buradan da adaya giriş yapmıştık. Aslında buralar daha çok dalış noktalarıyla ünlü. O yüzden bir dünya tur şirketi görebiliyorsunuz. Scuba diving yapabilirsiniz. Şnorkel'e de dalabilirsiniz. Hem resifleri çok iyi
hem de su altı renk anlamında çok iyiymiş. Şimdi birkaç saat bu ünlü köyü gezelim bakalım. Bu limanın olduğu yerin girişi artık buradan sonra birkaç yüz metre, hani ufak falan bir yer sanmayın, dükkanların olduğu bir bölge sizi karşılıyor. İnsanlar burada yaşamaya devam ediyorlar ve şu anda aslında teknik olarak kazıkların üstündeyiz. İşte bu köy aynen size Bangkok'ta da söylediğim gibi böyle kazıkların üstüne yapılmış, insanların 100 yıldır yaklaşık olarak yaşam alanlarını aslında kurdukları yer ve bunu Tayland'da, Endonezya'da, Kamboçya'da, Malezya'da sıkça görebiliyorsunuz. Karada yer bittiği zaman denizde artık yaşamaya çalışıyorlar. Özellikle yoksul kesim ve balıkçılar ve bir süre sonra artık buralarda köyleşmeye başlıyor. Burada restoranlar falan da var. Böyle biraz takılırız bir iki saat bakarız insanlar nasıl yaşıyor. Ya ben normalde bunu yerdim. 15 bahta bebek kalamar satıyorlar. 8 tanesi 100 bahtmış. Şurada kömürde yapıyor ama üzerinde çok böcekler gördüm. O yüzden daha farklı bir yerde yeriz. Kendimi riske etmek istemiyorum. Bakın isterseniz burada şu şekilde kazıkların üstündeki otellerde de kalabiliyorsunuz. Sea House'muş buranın ismi. Bir gidip bakalım, çok tatlı bir yere benziyor. Fotoğrafını görünce ziyaret etmek istedim. Ne hayatlar var değil mi ya? Dünyanın nerelerinde insanlar bir şekilde yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Güzel bir otelmiş. Suları falan da bakın şu şekilde depolarının, tanklarını yapmışlar. Yani burada su, elektrik, her şey var. Hani kazık üstünde ama köy burası. Bu konuda da belediye çalışmış tabiri caizse. Burası aynı zamanda restoranlarıyla, deniz mahsulü mekanlarıyla da ünlü bir yer. Çünkü her şeyi burada canlı canlı suların içerisinde, denizin suyun içinde tutuyorlar. Buradan yiyeceğiniz balığı seçiyorsunuz. Hemen arkada sizin için pişiriyorlar. Bak mesela bu bir ıstakoz. Burada yengeçler var. Şurada bizdeki Laos balığına benzeyen bir şey var. Ya bu ne? Ben de bilmiyorum. Bildiğiniz kaplumbağa gibi ama yengece benziyor. Bak yürüyor, hareket ediyor. Bakıyor. Nereye bak? Bize mi bakıyor? Kanala abone olun diye. Kanal... ne diyor? Kanala abone olun mu diye. Bildirimleri açmayı unutmayın. Burada bir yemek yiyebiliriz. Birazcık daha gezelim. Akşam da güzel bir yemekle. Bu ters dönmüş. Aynen, buna bir yardım etmek lazım. Bir el at. Ben elimi sokamam şimdi ya. Adamın kaplumbağasına el atarsam laf ederler şimdi. Gel bakarız sonra buraya. Bakın kurutulmuş bütün deniz mahsullerini bu ülkelerde bulabilirsiniz. Bunlar küçük bebek karidesler. Şu yukarıdaki küçük kalamar, ahtapot. Alttakiler de yine bebek kalamarlar. Kurutup bunu çerez gibi yiyebiliyorsunuz. Şurada da balıklar var. O az önceki balıkların küçüklerinden böyle kurutmuşlar. Onları da yine çerez gibi atabiliyorsun. 50 baht falan, yani para değil. Şunun paketi $1,5 falan. Deniz mahsulü cenneti. Bitmiyor ki. İnsanlar motorla gidiyorlar en sona kadar. Burada ailesiyle yaşayan insanlar var. Köpek de bize bağırıyor. Devam edelim bakalım. Şöyle gidelim. Ne diyorsunuz? Yani ilginç yaşamlar değil mi? Böyle bir yer size bayağıdır göstermemiştim. Hani Bangkok'ta anlattım ama göstermemiştim. Yazın bakalım yorumlara. Özellikle dünya turumuzda bizi desteklemek isterseniz de dostlar, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir beğeni, bir yorum da en büyük desteklerinizden bir parça olur. Sağ olun, var olun şimdiden. Devam. Köyü baştan sona yürüdük. Şimdi artık en son çıkış noktasına kadar geldik. Adanın büyüklüğünü sizlere şöyle anlatayım dostlar. Bakın bu gördüğünüz hepsi bulunduğumuz Chang Adası'nın bir parçası. Ve oralarda neredeyse hiçbir şey yok zaten. Doğu tarafında özellikle. O yüzden gez gez bitmez. Güzeldi. Farklı bir yerdi burası da. Gelmişken görünmeliymiş. Şu anda ara sokaklara giriyoruz artık. İnsanların evlerinin olduğu yerleri görüyorsunuz ama hani tam içine girmiyorsunuz nezaketen. Onlar sizi davet etmedikten sonra girilmez. Ama böyle ürkütücü, yani bir alışık olmadığım hissiyatı yaşıyorum şu an şurada gezerken. Hani böyle denizin üstündesin. Bir anda böyle su taşacak gibi, bir yandan aşağısı rutubetli gibi. O yüzden hiç havadar değil mesela suyun üstünde olmamıza rağmen. Binalar bir de dip dibi olduğu için nefes alamıyorsunuz. Böyle girdik bir ara sokağa. Bak burası da otelmiş. Diyor ki fanlı oda. Savadika. Fanlı oda 700 baht. Klimalı oda 1200 bahtmış.
çok uygun. Ama tabii beklentiler çok düşük diyor. 2 yıldızlı bir değildir burası. Ay. İnsanlar çok güler yüzlü ama. Herkes böyle başını sallayıp selam veriyor. Bak buralarda mesela hiçbir şey yok. Zaten birçok yeri hayalet kasaba gibi. Yani çok burayı daha çok bence liman olarak kullanıyorlar. Yani çok da böyle aşırı turistik bir cezbeden işletmeler göremiyorsunuz. Birçok yer böyle virane hatta. Hatta şurayı bak kapatmışlar. Bak geçmeyin diyor. Çökebilir diye Burçin gitme. Kameraman sizlere gösterebilmek için kendini feda ediyor. Hadi gel şurada gidelim bir deniz mahsulü bir şeyler atıştıralım. Şimdi az önceki restoranlardan bir tanesine geldik, yemek yiyeceğiz. Böyle yine kazıkların üzerine mekanlarını yapmışlar. Güzel de bir gün batımı olacak artık akşamüstü. Ne yazık ki yine söylüyorum, bakın burada hep sular çekildiğinde bu tekneler falan böyle karaya oturuyor resmen tabiri caizse. Ama sonra su geldiğinde de öyle renkli bir deniz görmüyorsunuz bu bölgede. O yüzden deniz için muhtemelen bir sonraki bölümde resiflerin olduğu yere götürürüm ben sizi. Adaları gezdiririm. Şimdi bir şeyler tırtıklayalım buraya kadar gelmişken. Güneş de ne kadar güzel vuruyor. Şöyle bir karides söyledim. Burçin bir şeyler yemişti. O yüzden ben yemediğim için aç kaldım. Karidesle idare ediyorum. Bir de kokonat suyu söyledim. Bu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Yine söylüyorum. İlk başta alışamazsınız. Sıcak değil sıcak değil, soğuk içmenizi öneririm. Ben de aslında tam yiyeceğimden değil de gelmişken yiyelim anısı olsun diye birazcık karides söyledim. Şöyle söyledik. Karidesleri yiyelim bakalım. Çok güzel, çok sulu. Afiyet olsun. Vallahi karides yani çok daha iyilerini yediğim için bitiremedim bile. Yalan söylemeyeyim. O yüzden bizde yalan yok. Burçin'e diyecekler ki şimdi niye ona yemek söylemedin? O zaten hem sabah yedi güzel bir şey hem de akşam çok daha güzel bir şey yiyecek. Oraya saklıyormuş kendisini. Evet. Ya buradan da bana laf söylemezsiniz ya. Yediği önünde yemediği arkada. Yani artık var ya ben de ne yapacağımı şaşırıyorum bazen. Arka planı bilmiyorsunuz çünkü bizim insanımız da sağ olsun ön yargıyı çok sever hemen anında. Ama diyorlar ki hiç Burçin'e sevgini göstermiyorsun. Biz sevgimizi göstermeyiz. Sevgimizle boğarız. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz merkeze doğru. Yavaştan akşam olacak. Gündüz buralar gezilmez. Sıcağı tahmin dahi edemezsiniz. O yüzden böyle öğleden sonra gezip böyle akşam da mesela çok renkli güzel oluyor. Keyif alarak daha böyle nefes alarak dolaşabiliyorsunuz. Şimdi yine en başta başladığımız yere geri döneceğiz. Merkeze doğru bir 20 dakikada ulaşırız. Şimdi artık yavaştan akşam oldu. Çok güzel gün batımı oluyor burada. Ve akşam olduğunda da böyle artık güneş battığı andan itibaren insan böyle pubların olduğu bir cadde var. Oraya geliyorlar. Geçen burayı gösterememiştim. Burada bir resmi tatilleri vardı. Bir dini kutlamaları daha doğrusu. O yüzden böyle bu mekanların hepsi kapalıydı. Bugün açmışlar. Bizim artık burası bildiğiniz semt oldu. Biz kaç gündür buradayız Burçin? 10 gün oldu mu? 8 gün. 8 gün. Yani toplam 10 gün falan kalacağız sadece bu adada. Çok beğendik çünkü ve hani o birçok Tayland'ın bozulmuş adalarının aslında hasretini giderdiğim eski Tayland'ı anmak için çok kaldık burada. O yüzden gönül rahatlığıyla sizlere de öneririm. Mekanlar böyle. İsterseniz genelde Thai yemeklerini yiyebiliyorsunuz. Fiyatları da 150, 200, 300 baht civarında oluyor. Ama önceki bölümlerimin hepsini açıklamaya sıralı bırakacağım. O videolarımı izlemeden Tayland yemeklerine dair bir plan yapmayın. Ön izleniminiz olsun. Çünkü orada her şeyi anlattım. Bazı yemeklere biz pek aşina olamayabiliyoruz çünkü. Buralardayız. Artık yavaştan biraz da bu adanın akşam keyfini süreceğiz. Around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Ya ben size bunu gösterdim mi tam emin değilim. Emin olamadım. Çünkü burada çok tatlı bir şey var. Bunun adı bebek eline batıyor. Bak şöyle. Bunun adı Baby Pineapple. Yani bebek ananası. Çok lezzetli olur. Şeker gibi, şerbet gibi. Hani yanında büyükleri de var ama bunların lezzeti başkadır. Nedense göstermedim diye düşünüyorum. Yani demek ki o kadar seviyorum ki gözüm dönüyordu o an yemek için. Bir de çekmeyi unutuyordum. Şimdi böyle bir tezgah bulduk. Birkaç tane ondan tatmak istiyoruz. Kardeşim direkt açıyor bak orada kesti. Hazırladı. Pakete koydu. Para değil ya. 30 baht. $1 sadece. Şöyle getirdi. Ne güzel hazırlamışlar da. Açalım. Afiyet olsun. Bak normal ananastan 1000 kat daha lezzetli. Döndür kendine. Sen de bir tat.
Nasıl? Baya şeker gibi. Gerçekten bunu gördüğünüz yerde yiyin. Tarif edemeyeceğimiz kadar lezzetli. İnşallah sizlere de nasip olur. Akşam buralardayız işte. Tek yol burası zaten. Bir sağa bir sola gidip geleceğiz aşağıdan yukarıya doğru. Ya burada da kocaman süpermarketler var. Bak bir tanesini göstereyim neler olduğunu 3 aşağı 5 yukarı. Hani bir ön izlenimiz olsun. Yani aklınıza gelebilecek bir dünya bu şekilde çerezler var. Şunlar mesela bak çam fıstıkları. Bunun küçük bir paketi 1 dolara geliyor yaklaşık olarak. Ondan sonra bu insanlar genelde ne diyordum ben size? Pirinç ve noodle'ı çıkartın. Neredeyse hiçbir şey yemiyorlar başka. Deniz mahsulü tabii var ama hani ana öğün olarak söylüyorum. Kahvaltıda bile yiyorlar ya. Size pirinç fiyatı göstereceğim. İnanamayacaksınız. Bunu da hiç çekmedik. İlk defa çekiyoruz geldiğimizden beri. Bakın böyle kocaman pirinçler var. Yani şu 95 baht ya sadece. 95 baht ne demek? 3 dolar yaklaşık olarak. O yüzden işte Tayland'da ana öğün bunlar olduğu için bu şekilde insanlar geçinebiliyor. Bir de alkolü de çok sever Taylandlılar. Birayı, mirayı. Onların bak kendi markaları da var. 55 bahta falan 1 litrelik bira alabiliyorsunuz. Şurada Heineken gibi global markalar da var. Burada aklınıza gelebilecek soğuk kahveler. Burada kolasından, fantasından, meyve suları. Şurada da çaylar. Yok ama az önce bir şey daha dikkatimizi çekti. Onu da göstereyim size. Bak dünyanın kaç ülkesinde Lay's, her yerin biliyorsunuz küresel markası, olmadığı masa yok. Acılı, çili soslu kalamar cipsi, ızgara karidesli, deniz mahsulü soslu cips. Bildiğiniz karides kokuyor yediğinizde. Bak şurada da yine her şeyde deniz mahsulü kullanıyorlar cipslerde bile. Bak bu da mesela direkt prawn crackers. Cracker şeklinde karidesli, aromalı. Bunları da çok seviyorlar. Her yerde görebiliyorsunuz. Bu restorana biz de hiç gelmedik. Kaç gündür buralarda Yunandır, İtalyandır böyle restoranları tecrübe etmiştik. Önünden de buradan geçiyorduk. Kısmet bugüneymiş yani sizlere. Şimdi önce bir bilgi vermek istiyorum. Şu size sabah gösterdiğim yengece benzeyen hayvanlar vardı ya. Bunun adı horseshoe crab diye geçiyormuş. Yani at ayakkabısı yengeci olarak biliniyormuş. Mekanımızın ismi şu Ban Kai Baye diye bir mekan. Böyle bakın bu adamların en sevdiğim yanı bu. Ne yiyeceksiniz direkt görebiliyorsunuz. Böyle buza koyuyorlar. Balıkları seçiyorsunuz. Ne seçtiyseniz de buradan şuraya direkt mangala atıyorlar. Ben size ne seçtiğimi göstereyim. Şu balıktan seçtim. Bizdeki ayna balığı derler. Biliyorsunuzdur belki Akdeniz'de çok olur. Onların da fiyatı 500 baht. Şöyle bunların red snapper dedikleri balıklar var. 350 Thai bahtı. Şurada 1 kilo kalamar 800. 1 kilo karides 800 baht. Gayet mesela buranın fiyatları iyi. Görüyorsunuz yani. Bizim balığı şimdi attı buraya. Etrafını da tuzlamış. Böyle bir ortamda akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Böyle daha yerel, lokal yerlere geldiğinizde fiyatların nasıl değiştiğini tek bir örnekle göstermek istiyorum. Spagetti domatesli sadece 100 baht. Yani 3 dolara bile yaklaşık olarak karnınızı doyurabilirsiniz. Şimdi biraz bir şeyler söyledik. Güzel bir akşam yemeği yesin bu çocuklar artık. İşte bu akşamki yemeğimiz bu. Bunu böyle gitti, dışını tuzladı. Mangalda pişirdi, sonra derisini aldı. Bize de afiyetle yemek düşecek. Bakalım tadı nasılmış. Ya bu balıklar güzel oluyor burada. O diğer renkliler biraz yavan oluyor. Şöyle bembeyaz, pamuk gibi eti var. Oo. Yanına patates falan da söyledik. Şimdi güzelce karnımızı doyururuz. Afiyet olsun. Ve videomuzun kapanışını yapalım. Dostlar bu ada böyle bir yerde işte. Yani o kadar güzel yolculuklar yapıyorsunuz ki motorla ki az önce şuraları da gezdim ama onları çekmedim. Birazcık böyle bazen kendimiz için de geziler yapıyoruz. Sürekli video çekince bir takdir edersiniz ki insan sıkılabilir. O yüzden harika yerler gördük. Buranın tabiatını çok beğendim. Muhteşem bir coğrafyası var. Buralar çok keşfedilmediği için, bozulmadığı için motora bin böyle özgürce dağ, bayır, plajlar, dolaş. Bunun keyfi muhteşemdi. Elimden geldikçe sizlere bu Koh Chang adasını anlatmaya çalıştım. Yine söylüyorum, detayları açıklamaya bırakırım. Kaldığım otellere, motellere, bölgelere erişebilirsiniz. Buralara eğer bir gün yolunuz düşerse umarım bu videolarda güzel rehber oluyordur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde dünya turumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu. Move.